Necati Şaşmaz. Evet, Necati Şaşmaz. Necati. Nasılsın? Teşekkür ederim. Nasılsın? Eyvallah. Necati maşallahın var. Genetik bir şey mi böyle? Yıllar geçti maşallah, çok şey Teşekkür gördüm. ederim. Yani özel bir bakım, evet. spor bir şey falan, beslenme mi yoksa genetik Dikkat mi? ediyorum beslenmeye. Ufak çocuklarım var. Onlar için genç olmam gerekiyor. Ailede de var birazcık. Genç gönüllüler. Başka antrenmanların da var. Tabii ki. Evet. Şimdi çok şanslı herkes. Mesela ben ilkokul, ortaokul, Elazığ, lise hatta orada. Bir süreç, babamın tayini çıktı Eskişehir'e. O zaman aslında neyin ne olduğunu öğrendik. Çünkü biz türkülerle sınıflarımızda türkü söylerdik. Bir piyano vardı. Piyanonun tuşu kırıktı. Her zaman açılmazdı o. İşte flüt ders aldık. Ama bir şey öğrenemiyorsunuz. Ve Kazan Dairesi'ndeydi. Kazan Dairesi'nin yan tarafında küçük bir bölümde. Eskişehir'e tayinimiz çıktığında ortaokul 3 Süleyman Çakır Lisesi. Garip bir şekilde ortaokulu. Kasete dönülebilir günün birinde, bilmiyorum. Evet. Orada gittim ortaokulda hemen koşa koşa ilk gün müzik dersine gideceğim sabah erken. Bodrum katına gittim. Müstahdem dedi ki ne yapıyorsun yavrum? Geç kaldım dedim, sınıfı arıyorum, müzik dersi nerede? Kazan Dairesi'nin yanında olur diye düşünüyorsunuz. Sonra dediler ki hayır 3. kata gel seni götüreyim dedi. Gittim 3. kat o falan yükselmiş. Sonra içeri girdik. Şimdi sonradan isimlerini öğreniyorum. Oboa var orada. Cello var orada. İşte kemanın büyüğü diye tarif ediyorum kendimce. Piyano var. Ve sınıfta hani 10 kişi falan var böyle. Çok fazla kalabalık da değil. Diyorum ki ben cennetteyim. Artık yani öğreneceğim bir şeyler oldu. Birisi bana bir şey öğretecek birileri. Derken dedi ki öğretmen sen dedi şu Elazığ'dan gelen misin dedi. Evet hocam dedi. Hocam değil öğretmenim diyeceksin dedi. Tamam öğretmenim dedim. Nota biliyor musun dedi. Biliyorum dedim. Oku bakayım dedi. Bildiğim tabii. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Hayır dedi bakarak oku. Bakarak derken baktım piyano var orada. Piyanonun üzerinde de kağıtlar var ama ben gerçekten dalga geçmek için değil. Sadece oraya bakarak okumam emredildiği için öyle söyledim. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bana elindeki bir şeyi fırlattı. Çık dışarı dedi. Sen benimle dalga geçiyorsun. O kadar üzülmüştüm ki. Yani müzik istiyorum öğrenmeyi ama ben bunu hak etmiyordum. O zaman belki de yeni başlamıştı Doğu Batı ayrımlarının yapılması, içerisine bir şeylerin koyulması. Bu benim için büyük bir kayıptı ama büyük de bir kazanımdı. Buna benzer yıllar öncesinde bir şiir yazma durumum vardı. Şiir kitabı çıkarttım 20 yaşındayken. İşte o zaman da ne alakası var hani denilmişti bana ve ben de yapmıştım. Müzikle de ilgili böyle Onlara gitmek var. Gençlik yıllarını bırakalım. Bu yaşta ne düşünüyorsun aşk hakkında? nasip. 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 Aşk önce maşukun gönlüne düşermiş derler. O siz aramakla bulamıyorsunuz. Ahmet Özhan Ama- o tek bir şeydir diye cevap verdi. Hadi Tabii o da çöz biliyorum. bakalım, çözebilirsen diye bir şey. Bütün oluşumların evet bir çekim gücü olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Tam Bütün dinlemedim, bilmiyorum. oluşumların. Aşk yani bir akış, bir frekans sizin benim aramda bir akış olmasa bu konuşmaları yapamayız. Şimdi Kurtlar Vadisi Türkiye çapında, yani Necati Şaşmaz değil, Polat Alemdar diye neredeyse takdim edecektim, yani öyle. Cezayir'e gittik. Restoranda yemek yiyoruz. Abi kafamı bir çevireyim ki çok yüksek bir apartmanın
baştan aşağı kadar bezden senin yapılmış resmini görünce aa dedim ne oluyor? O yurt dışında da diziler yeni daha. Tunus'a gittim, Tunus'ta da. Polat Alemdar orada duruyor. Aa dedim böyle bir şey var. Şimdi sen diğer hangi ülkelerde Yaklaşık Ya. 80 küsur ülkede var. Ne? Evet, yani Türk Cumhuriyetleri de var. 80 mi dedin? Evet, 80 küsur ülkede yayınımız var. Yani internetten de şu anda... Şaka mı yapıyorsun? Hayır, yani 80 küsur ülkede. 80 ülkede. Bunlar yayınladılar ya da şu anda o eskiden yayınlandı birçoğu. Bunlar artık internetten ulaşabildikleri için her yerden mesaj almaktayız. Yani Kuzey Afrika seni seyrediyor. Kuzey, Güney biliyorum. Afrika'da öyle. Ama Hani Somali, Çad, Öyle mi? Nijerya, her yerden hani Afrika, Amerika, Avustralya. Amerika. Tabii. Ama oradaki biliyorsunuz hani müzisyenlerimiz de gittiği zaman Türk olan vatandaşlar vardır ama etrafında da vardır ya. İşte Arap olur, Türk olur ya da işte Özbek, o diğer ülkelerden gitmiş olanlar da orada yerleşik olduklarında yanındaki arkadaşlarla beraber izliyorlar. Onlar da Peki, mesaj. tabii ki Azerbaycan falan. Tabii Balkanlar izliyor. ve Türk Cumhuriyetleri, Rusya'nın içerisinde yine çok sevenler var. Ben bilemiyorum. Ben bu böyle bir şey duymadım. Tabii. Ben 4-5 tane ülke zannederken 80 ülkeyi deyince büyük başarı Türk ama. ülkeleri, Farsi ülkeler, bir de Afganistan, işte İran'dan, Hindistan, Pakistan o taraflarda Çok da büyük var. başarı Necati. Polatcığım şimdi Kurtlar Vadisi dizi olarak en uzun sürenlerde kaç numara geliyor? Öyle çok Yabancı uzun süren projelerden- diziler oldu herhalde. Tabii, tabii. Yani bizimkiler vardı sanırım ama o zaman tek kanal vardı TRT'nin. Hatırladığım kadarıyla Mahallenin Muhtarları olabilir. Yabancı dizilerden Yalan Rüzgarı gibi böyle diziler olabilir. Peki diğer oynayanlar eskiler mi? Kanallar mı satın alıyor? Yeni çekiyor mu? Yeni çekmiyorum şu anda. Hazırlık içerisindeyim, çalışıyorum. Ama 397 bölüm, yani 400 bölüm gibi oynadım. Tüh. Evet. Fakat çok çalışmak demek o Polat. Çok. Çok yorucu bir şey. Yani ben bir iki tanesinde sizin de yapınızda oynadım. Yani Geceniz gündüzünüz olmuyor. Bazen 2 set oluyor, o setten o sete gidiyorsunuz. 18 saat çalıştığınız oluyor. Ömrümün neredeyse bir 20 yılı falan bununla geçti. Güzel, değerli bir işti. değerli ama çok yorucu. Yorucu, evet çok yorucu. İçerisinde olmak çok Ara kıymetliydi. vermenin sebebi bu yorgunluk mu yoksa bir ara verelim mi? Bir ara verelim idi ama artık o ara tekrar istenmeye başladı. Senarist grubunuz çok iyiydi herhalde çünkü neredeyse olacak olan olayları Kurtlar Vadisi'nde seyrediyorduk. Gündemi bir önceden ara. yakalıyorduk. Tabii bu kadar sık değişmiyordu gündem. Yani şimdi 3 dakikada gündem değişiyor. Ama önceden biliyor olmak tabii avantaj olabiliyordu. O da iyi araştırma neticesinde. Yeniyi çok merak ediyorum çünkü dünya çok karışık. Dünya çok garip Ve oldu. siz her meseleye Evet. giriyorsunuz. Giriyoruz. Sen şimdi İstanbul'da oturuyorsun. İstanbul'da oturuyorum evet. Çalışmadım. Valla hasretle Nasipse. bekliyoruz. Teşekkür ederim. Necati'cim hasretle bekliyoruz. Sen neyini getirdin mi? Hayır. Getirmedin. İyi ettin. Tamam. Hadi çalsana şey yaparlar ya piyanist çocuğa hadi bir şeyler çal Evet tabii diye. bir şeyler. Onu yapmadık. İnşallah onu da başka bir şeyde İnşallah. Neden olmasın? dinleriz. Belki de dizinin içine koyarsın bir şey. Olabilir, düşünmedim değil. Kanun öğreniyorum şu sıra. Kanun çok zor. Necati'cim davete adet ettin. Sana çok çok teşekkür ederim. Çok naziksin. Estağfurullah. Sevgilerimi sunuyorum. Eyvallah, Seni eyvallah. çok özledik. Bütün ekibini özledik. Ve bekliyoruz. İnşallah.
Maşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Eyvallah.